Elektrikli bir aracın gazına bastığınız anda tekerleğe giden gücün aslında görünmez bir fizik kavgası sayesinde doğduğunu söylesem. Yarın fiyatı artabilecek bir mıknatısın bir markanın tüm motor stratejisini değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Ve çoğu kişinin hiç duymadığı ama doğru anlatıldığında neden herkes bunu yapmıyor dedirtecek bir motor yaklaşımı var desem. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Şimdi motor dünyasının içine doğru gireceğiz. Etrafındaki karmaşayı bir kenara bırakıp yapıyı tuğla yeniden kuracağız. Öyle ki hiç bilmeyen biri dinlediğinde kafasında net bir tablo oluşacak. Mühendislik bilen biri ise detayların tadına varacak. Önce en temel soruyla başlayalım. Motor nedir? Motor elektriği alıp dönme hareketine çeviren düzenektir. Ortaya çıkan döndürme gücüne tork denir. Bunu basitçe bir tornavidayı çevirirken uyguladığınız kuvvet gibi düşünün. Güç ise tork ile devir hızının çarpımıdır. Yani sadece ne kadar kuvvetli çevirdiğiniz değil, aynı zamanda bunu ne kadar hızlı yaptığınızla ilgilidir. Motor çeşitlerini anlamaya fırçalı yani DC motordan başlayalım. Bu tip motorda bobinden akım geçer, manyetik alan oluşur ve motor dönmeye başlar. Ama dönen parçaya elektriği ulaştırmak için fırça dediğimiz karbon parçalar sürekli temas eder. Bu temas hem sürtünme hem aşınma hem de kıvılcım demektir. Sonuçta motor gürültülü çalışır, sık sık bakım ister ve verimi düşer. İşte bu sorunları çözmek için fırçasız DC motor yani BLDC geliştirildi. Burada aynı iş fiziksel temas olmadan yapılır. Yani sürtünme yok, kıvılcım yok, bakım neredeyse sıfır, hem daha dayanıklı hem de çok daha verimli. Peki BLDC gibi 3 fazlı motorlarda bu kadar pürüzsüz ve ipek gibi güç çıkışını nasıl alıyoruz? Bunun sırrı sürücü elektroniğinde yani inverter'da. Bataryadan gelen doğru akımı alır ve motora uygun alternatif akıma çevirir. Ama işi sadece çevirmek değildir. Vektör kontrol, FOC gibi yöntemlerle akımı rotora tam doğru açıyla yollar. Böylece aynı enerjiden daha fazla tork alınır. Titreşim düşer ve motor sessizleşir. Bunu ben söylemiyorum. Texas Instruments yayınladığı teknik raporlarda FOC yönetiminin yüksek verim ve düşük gürültü için en çok tercih edilen yöntem olduğunu açıkça belirtir. Sabit mıknatıslı senkron motorlara yani PMSM'e bakalım. Bu motorların özelliği buzdolabınızın kapağına astığınız küçük magnet gibi sürekli manyetik alan üreten neodym mıknatısları kullanmalarıdır. Bu mıknatıslar rotorun içine yerleştirilebilir. Buna iç mıknatıslı yani IPM denir ya da yüzeyine konabilir. Bu da yüzey mıknatıslı yani SPM tiptir. Bu sayede aynı hacimde daha fazla tork üretebilirler ve verimleri yüksektir. Özellikle düşük hızlarda gaza dokunduğunuz anda gelen o dolgun çekiş hissi işte bu motorların en büyük avantajıdır. Ama bu avantajın görünmeyen bir faturası vardır. Nadir toprak mıknatıslarına olan tedarik bağımlılığı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın kritik mineraller raporları ve ABD Jeoloji Kurumu'nun verileri bu mıknatısların tedarik zincirinde Çin'in çok büyük paya sahip olduğunu ve kırılgan bir yapı bulunduğunu açıkça gösteriyor. Yani bu fiyat oynaklığı, arz riski ve stratejik bağımlılık demek. Bu yüzden otomotiv devleri farklı çözümler geliştirmek zorunda kalıyor. Bunlardan biri BMW'nin 5. nesil eDrive sisteminde görülen haricen uyarımlı senkron motor yani EESM. Burada rotorun manyetik alanı mıknatısla değil akımla üretiliyor. Böylece nadir toprak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Diğer çözüm ise mıknatıslı motorları asenkron motorlarla birlikte kullanmak. Asenkron motor manyetik alanı rotora temas olmadan elektromanyetik indüksiyonla aktarır. Fırça yok, mıknatıs yok. Sağlamdır, daha ucuzdur ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu yüzden endüstride milyonlarca asenkron motor çalışır. Elektrikli araçlarda da özellikle uzun ömür ve yüksek hızda verim için tercih edilir. Burada kontrol şekli de kritik. Eğer akımı sinusoidal yani pürüzsüz dalga formunda verirseniz motor sessiz çalışır. Titreşim az olur, tork akışı daha düzgün olur. Ama kare dalga gibi keskin dalga formları kullanılırsa gürültü artar, titreşim yükselir. Bu nedenle mühendisler elektrikli araç çekiş motorlarında her zaman sinusoidal FOC tabanlı sürüşü tercih eder. Gerçek otomobil örnekleri de bu tabloyu doğrular. Tesla Model 3 iç mıknatıslı PMSM tercih ederken BMW bazı modellerinde nadir topraksız
EESM kullanır. Chevrolet Bolt EV'nin motoru ise hakemli SAE makalesinde açıkça PMSM olarak tanımlanmıştır. Bunu gündelik bir benzetmeyle özetleyelim. Kalıcı mıknatıslı motor her an hazır duran bir el fenerinin pili gibidir. Düğmeye bastığınız anda ışık vardır. Asenkron motor ise dinamolu el fenerine benzer. Önce çevirmek gerekir ama pil bağımlılığı yoktur. Hangisi daha iyi diye sorarsanız cevap kullanım senaryosuna göre değişir. Şehir içinde sık dur kalk yapan araçlarda kompaktlığı ve düşük hız verimiyle mıknatıs öne çıkar. Uzun yol ve yüksek sıcaklıklarda dayanıklılığıyla asenkron avantaj sağlar. Tek bir kral motor yoktur. Başarıyı belirleyen şey doğru inverter, etkili soğutma ve akıllı yazılımdır. Şimdi daha az konuşulan ama sahayı hızla değiştiren 3 oyuncuya bakalım. Anahtarlamalı relüktans motor yani SRM, senkron relüktans motor yani SYRM ve aksiyel flux motor. Anahtarlamalı relüktans motorun yani SRM'in en dikkat çeken özelliği rotorunun sadece saç paketlerinden oluşmasıdır. Yani içinde mıknatıs yok, bakır sargı yok. Bu basitlik üretimi ucuzlatır, nadir toprak ihtiyacını sıfırlar. Yüksek sıcaklıklarda bile güvenilir çalışır. Ama dezavantajı vardır. Doğası gereği tork dalgalanması ve yüksek ses eğilimi taşır. Bu bir kişisel yorum değil. Akademik makalelerde SRM'in en büyük zorluklarından biri olarak açıkça yazılır. Mühendisler de bu sorunu çözmek için stator gövde tasarımını geliştiriyor ve akım dalga şeklini özel algoritmalarla yumuşatmaya çalışıyor. Senkron relüktans motor yani SYRM ise ilginç bir orta noktadır. Burada rotorun içinde mıknatıs yoktur. Bunun yerine manyetik akının geçeceği kolay yolları oluşturacak bariyerler vardır. Böylece manyetik alan bu bariyerleri izleyerek rotorun dönmesini sağlar. Sonuç verim ve maliyet arasında çok cazip bir denge. Güncel çalışmalar SYRM'in özellikle elektrikli araçlarda yüksek hızlarda güç yoğunluğunu arttırma potansiyeline işaret ediyor. Aksiyel flux motor ise geometrisiyle farklıdır. Burada rotor ve stator disk biçimindedir ve tork geniş bir yarıçaptan uygulanır. Bunu bir bisikleti pedalı göbeğinden değil de jantın kenarından çeviriyormuş gibi düşünün. Aynı kuvvette çok daha fazla döndürme momenti üretirsiniz. Bu yüzden aksiyel flux motorlar aynı hacimde çok daha yüksek güç yoğunluğu sağlayabilir. İngiltere merkezli Yasa firmasının geliştirdiği aksiyel flux motorları bugün Mercedes çatısı altında yüksek performanslı elektrikli araçlarda kullanılıyor. Özellikle konsept araçlarda bu teknoloji sık sık geleceğin motoru olarak gösteriliyor. Şimdi motor tiplerinden motor sayısına geçelim. Çünkü sürüş hissini belirleyen sadece motorun türü değil, aynı zamanda kaç tane motor kullandığınız. Tek motor en sade ve ekonomik çözümdür. Çift motor önde, arkada daha fazla çekiş ve denge sağlar. 3 veya 4 motorlu düzeneklerde ise diferansiyel kavramı ortadan kalkar. Tork yönlendirme tamamen yazılımla yapılır. Audi e-tron S modeli 3 motorla her aksı ayrı yönetip 973 Nm'ye kadar tork üretiyor ve elektrikli quattro sistemiyle yol tutuş kurallarını yeniden yazıyor. Tesla model S-Plaid 3 motoruyla pist modunda arka tekerler arasında yanlamasına tork paylaşımı yaparak dönüş kararlılığını arttırıyor. Rivian ise 4 motoruyla her bir tekerleğe ayrı komut veriyor. Çamurda, karda, kaygan zeminde araç bilgisayar yazılımıyla kaymayı önleyebiliyor. Şimdi sıra çok daha az bilinen ama gelecekte motor dünyasında dengeleri değiştirme ihtimali olan bir oyuncuya geliyor. Elektrostatik motor. Çoğu kişi bu ismi duymamış olabilir ama çalışma prensibi öylesine farklı ki bildiğimiz motorlardan bambaşka bir yaklaşımı temsil ediyor. Gelin şimdi bu motorun nasıl çalıştığını ve neden dikkat çekmeye başladığını adım adım inceleyelim. Elektromanyetik motorlardan elektrostatik motorlara geçiş, kabaca mıknatısların çekip çevirmesinden çıkıp yüklü yüzeylerin itiş çekişini kullanmaya yönelmek demektir. Bunu gözünüzde canlandırmak için kışın yün kazağınızı çıkarırken saçların havaya kalkmasını hatırlayın. İşte aynı prensip elektrostatik motorda rotor ve stator üzerindeki plakalar arasında gerçekleşiyor. Bu plakaların yüzeylerine yüksek gerilim uygulandığında bir taraf pozitif, bir taraf negatif yükleniyor. Ortaya çıkan elektrik alanı sayesinde plakalar birbirini iter ve çeker, dönme hareketi doğar. Bu yaklaşımın cazibesi açık. Kalıcı mıknatıs yok. Ağır bakır sarımlar neredeyse sıfır. Yani motorun yapısı çok daha hafif hale geliyor. Aynı zamanda nadir toprak elementlerine bağımlılık ortadan kalkıyor. Tedarik zinciri rahatlıyor. Ancak işin zorlu tarafı şu. Üretilen kuvvet
elektrik alanın şiddetiyle plaka yüzeyinin büyüklüğüne bağlı. Yüksek tork istiyorsanız ya plakaların alanını büyütmek ya da çok daha yüksek gerilim kullanmak zorundasınız. Plaka büyüdükçe sistemin hafiflik avantajı azalabiliyor. Gerilim yükseldikçe de yalıtım ve güvenlik sorunları öne çıkıyor. Bunu günlük hayattan şöyle düşünebilirsiniz. Normal bir motor ağır pil gibi çalışan mıknatıslar ve bakırlarla çalışır. Güçlüdür ama ağırlık getirir. Elektrostatik motor ise hafif bir kondansatörlü sistem gibidir. Yükünüz azalır ama aynı performansı yakalamak için ya çok sayıda kondansatör koymanız ya da daha yüksek voltaj vermeniz gerekir. Yani tasarımda sürekli bir denge arayışı vardır. Hafiflik mi, tork mu? Bugün için tablo net. Akademik literatürde elektrostatik motorlar daha çok mikro elektromekanik sistemler ölçeğinde, yani mikroskobik cihazlarda başarılı şekilde kullanılıyor. Büyük ölçekli, yani otomotiv gibi güçlü uygulamalarda ise henüz Ar-Ge aşamasında. Çünkü çözülmesi gereken bazı mühendislik eşiği var. Dieelektrik malzemelerin yüksek voltaja dayanması, korona deşarjı gibi istenmeyen kıvılcım boşalmalarının önlenmesi. EMI yani elektromanyetik girişim etkilerinin bastırılması ve güvenli inverter tasarımları. Kısacası elektrostatik motorlar gelecekte sessiz, hafif ve sürtünmesiz yapılarıyla güçlü adaylar olabilir. Ama bugünün elektrikli otomobil tekerleklerini çeviren sahnede henüz yer almıyorlar. Önce bu teknik zorlukların aşılması gerekiyor. O zamana kadar daha çok araştırma laboratuvarlarında ve niş uygulamalarda göreceğiz. Elektrostatik motorlarla birlikte aslında tüm önemli motor tiplerini masaya yatırmış olduk. Fırçalıdan fırçasıza, mıknatıslıdan mıknatıssıza, relüktanstan aksiyel filaksa kadar her oyuncunun güçlü ve zayıf yanlarını gördük. Ama insanın kafasında hala şu soru kalıyor. Peki bu motorlar gerçekten ne kadar verimli? Hangisi elektriği tekerleğe en iyi şekilde aktarabiliyor? İşte burada verim değerleri tabloyu berraklaştırıyor. Çünkü bir motorun geleceğini sadece çalışma prensibi değil, kayıpları ve verim yüzdesi belirliyor. Gelin önce en çok kafaları karıştıran noktadan başlayalım. BLDC mi, AC mi? Burada isimlendirme kafa karıştırıyor. Çünkü BLDC dediğimiz motor aslında iç yapısı itibarıyla 3 fazlı senkron bir AC makinedir. Peki neden DC deniyor? Çünkü bataryadan gelen güç DC'dir. Ama inverter bu gücü 3 fazlı AC dalgalara çevirerek motora gönderir. Yani dışarıdan bakınca adı DC, içeride çalışan gerçek fizik ise AC'dir. Bu yüzden otomotivde gördüğünüz BLDC motorların büyük bölümü aslında senkron AC motor ailesine dahildir. Fark kontrol şeklinden ve isimlendirmeden gelir. Bu makineler fırçasız oldukları için sürtünme kaybı yoktur ve tipik olarak %85-%90 aralığında verim sağlarlar. Bu yüzden elektrikli scooterlardan bazı küçük araçlara kadar yaygın kullanılır. Kalıcı mıknatıslı senkron motor yani PMSM bugün elektrikli otomobillerinde en çok tercih edilen yapıdır. Çünkü mıknatıs zaten hazır bir manyetik alan sunduğu için düşük hızda bile güçlü bir çekiş sağlar. İç mıknatıslı versiyon yani IPM ise buna ek olarak reluktans torkunu da devreye sokarak hem verimi yükseltir hem de yüksek hızlarda daha rahat hızlanma imkanı verir. PMSM'ler %92 ile %97 arasında verim elde edebilir. Yani neredeyse bataryadan çıkan her 100 birim enerjinin 95'i tekerleğe aktarılır. Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EV bu tercihin güncel örnekleridir. Peki ya asenkron motor? Çoğu kişi onun daha kötü olduğunu sanır ama aslında sadece farklı güçlüdür. Mıknatıs kullanmaz, manyetik alanı indüksiyonla oluşturur. Bu sayede tedarik riski yoktur, dayanıklılığı yüksektir. Verimleri genellikle %88-%94 aralığındadır. Özellikle yüksek hızlarda ve uzun yol koşullarında ısıl dayanımı ve güvenilirliğiyle öne çıkar. Tesla'nın ilk dönem Model S ve Model X araçlarında asenkron motor tercih edilmişti. Bunun sebebi o dönemde kalıcı mıknatıslı motorların maliyet ve tedarik risklerinin daha yüksek olmasıydı. Asenkron motorlar mıknatıs gerektirmez, sağlamdır, yüksek sıcaklığa dayanır ve malzeme tedariki daha kolaydır. Bu yüzden Tesla başlangıçta bu yolu seçti. Ancak zamanla verimlilik baskısı artınca Tesla Model 3 ile birlikte Tesla iç mıknatıslı senkron motor yani IPM tasarımına geçti. Anahtarlamalı reluktans motor yani SRM için sıkça sorulan soru şudur. Bu motor hep mi gürültülü olacak? Literatüre göre SRM'in doğasında tork dalgalanması vardır. Bu da sesi arttırır. Ama bu kader değil. Mühendisliğin konusu. Modern tasarımlar,
kutup yapısını ve akım dalga şeklini optimize ederek bu sorunu azaltıyor. Verim değerleri %85-%92 arasında değişir. Yani bazı zorluklarına rağmen verim açısından yarışın dışında değildir. Senkron relüktans motor yani SRM son dönemde öne çıkan bir başka aday. Rotorda mıknatıs yoktur. Akı bariyerleri sayesinde manyetik alanın kolay yolu izlenir. Bu tasarım verimi %90-%95 aralığına çıkarabilir. Avantajı hem tedarik riski olmaması hem de verimde ciddi seviyelere ulaşabilmesidir. Avrupa'da ve akademide EV için giderek daha çok araştırma yapılan bir yapı haline gelmiştir. Aksiyal flux motorlar ise bambaşka bir geometriyle sahneye çıkıyor. Disk şeklindeki yapıları sayesinde torku geniş yarıçaptan uyguladıklarını söylemiştim. Bu motorlar %94-%96 verim aralığında çalışabiliyor. Son olarak elektrostatik motorlardan bahsedelim. Bu motorlarda mıknatıs yok. Manyetik alan yerine elektrik alanı kullanıyorlar. Teorik olarak sürtünme çok az olduğu için %95'in üzerine çıkabilecek potansiyel var. Ancak şu an için bu sadece laboratuvar ölçeğinde geçerli. Yani otomobil tekerini döndürecek ölçekte henüz hazır değiller. Yani bugün için değil, yarının belki de sürpriz oyuncusu olabilirler. Tüm bu tabloya baktığımızda aslında şunu net görüyoruz. Tek bir en iyi motor yok. Her birinin kendi güçlü olduğu alan var. PMSM şehir içi verimlilik ve dolgun çekişle öne çıkıyor. Asenkron motor uzun yol ve dayanıklıkta güçlü. SRM düşük maliyet ve basitlikte avantajlı ama gürültü sorununu aşması gerekiyor. SRM maliyet verim dengesinde giderek yükseliyor. Aksiyel flux güç yoğunluğuyla performans segmentinde fark yaratıyor. Elektrostatik motor ise geleceğin belki de oyun değiştiricisi. Ve buradan asıl noktaya gelelim. Günlük kullanıcı aslında motora bakarak değil, şarj hızı, menzil, donanım ve yazılım özellikleri üzerinden karar veriyor. Motor tipi bu sonuçların perde arkasındaki belirleyici faktörlerden sadece biri. Mesela üretici PMSM seçtiyse sen bunu doğrudan fark etmiyorsun ama daha iyi düşük hız verimi sayesinde şehir içinde menzil artıyor. Asenkron tercih edildiyse sen bunu satın alırken dayanıklılık diye duymuyorsun ama uzun yolda yüksek hızlarda verimliliğin korunmasına katkısını hissediyorsun. Yani motor teknolojisi senin eline geçen menzil, performans, dayanıklılık paketinin görünmez mimarıdır. Tam burada bütün noktaları tek bir net çerçevede toplayalım. Bir elektrikli araçta hissettiğiniz ivme, sessizlik, menzil ve dayanıklılık motor tipinden çok o motorun güç elektroniğiyle, soğutmayla ve yazılımla ne kadar iyi uyumlandığına bağlıdır. Bu yüzden vitrinde gördüğünüz isimlerden bağımsız karar anında bakmanız gereken 3 şey var. 1. Üreticinin motor inverter ikilisine dair söylediği somut verim aralığı ve ısıl dayanım sınırları. 2. Rejeneratif frenlemenin günlük sürüşte ne kadar enerji geri kazandırdığına dair gerçek kullanım verisi. 3. Yazılım güncellemelerinin otoyoluyla araca neyi ne kadar süreyle iyileştirebildiği. Satın alma ya da araç kıyaslarken motor isimlerinin karmaşasına girmeyin. Asıl farkı yaratan sorular şunlar olsun. Bu araç hangi hız ve yük aralığında en yüksek verimi yakalıyor? Uzun süre yüksek hızda giderken motor ve inverter ne kadar ısınıyor? Hangi noktada güç sınırlamaya gidiyor? Kışın batarya soğuduğunda rejeneratif frenleme ne ölçüde azalıyor? Kullanılan inverter yarı iletkeni silikon karbür mü? Değilse yüksek akımda kayıplar nasıl kontrol ediliyor? Kaygan zeminde yazılım tork dağılımını tekerlek bazında ne kadar hızlı güncelliyor? Bu soruların yanıtı size doğrudan menzil, hızlanma tutarlılığı ve sürüş sessizliği olarak geri döner. Gündelik sürüşte fark yaratmak için rakamlar bize çok şey söylüyor. Örneğin lastik basıncınız %5 düşükse menziliniz %2, %3 kısalıyor. Bu da uzun vadede yüzlerce kilometre kayıp demek. Kabin klimasını 24 santigrat derece yerine 20 santigrat derecede tutmak batarya tüketimini %10'a kadar arttırabiliyor. Buna karşılık ısı pompası kullanıldığında bu yük %30, %40 oranında hafifliyor. Gaz fren komutlarını öngörülü ve yumuşak vermek tork dalgalanmasını azaltıyor. Rejeneratif frenleme verimini de %15, %25 aralığında yükseltebiliyor. Yani küçük görünen alışkanlıklar aslında menzil tablosunda büyük sayılar oynatıyor. Kışın soğukta bataryayı ve güç elektroniğini ön ısıtma özelliğiyle hazırlamak ilk kilometrelerde neden çekiş ağırlaştı sorusunu bitirir. Yazın uzun yolda ise ısı yönetimi sınırlarına yaklaşmamak için sabit hız bandında kalmak
motor inverter ikilisinin verim platosunu korur. Servis tarafında da akıl yolunu izleyin. Fırçasız mimarilerde asıl ömür belirleyiciler yataklar, soğutma devresi ve konnektörlerdir. İleriye dönük masrafları düşük tutmanın yolu periyodik soğutma sistemi kontrolleri, rulman bakımı ve yazılım güncellemeleri aksatmamakla başlar. Olağan dışı vınlama, uğultu ya da titreşim duyduğunuzda önce lastik ve rulmanları, yüksek yükte teklemeler görürseniz ise soğutma devresi ve inverter bağlantılarını kontrol edin. Günün sonunda en iyi motor sorusunun tek bir cevabı yok. En iyi sonuç sizin kullanımınızla aracın karakterini çakıştığı noktada çıkar. İşte bu yüzden karar verirken marka broşüründeki isimlerden çok yukarıdaki somut sorularla gerçek mühendislik yanıtlarını isteyin. Test sürüşünde de aynısını yapın. Aynı güzergahta kısa bir şehir içi bölümünde düşük hız tepkisini, ardından sabit bir otoyol hızında çekişim ve sesin ne kadar kararlı kaldığını, inişlerde rejeneratif frenlemenin ne ölçüde yavaşlatabildiğini deneyimleyin. Tüm tabloyu düşününce resim berrak. Yazılım düzgünse tork akışı ipek gibi, ısıl mimari yeterliyse güç kısması yok, yarı iletken ve kontrol iyi seçildiyse menzil stres yapmıyor. Gerisi tat meselesi. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bu rehber size netlik kattıysa abone olmanız, beğenmeniz ve yorumlarda kendi kullanım senaryonuzu yazmanız bir sonraki videoda ölçülebilir verilerle daha derin karşılaştırmalar yapmamıza doğrudan katkı sağlar. Bildirimleri açın. Gerçek dünyada işe yarayan, sade ama mühendislikçe sağlam bilgileri birlikte biriktirelim. Çünkü doğru ayarlanmış bir elektrikli yalnızca hızlı değil, sessiz, tutarlı ve uzun ömürlüdür. Doğru bilgi de sizi oraya hatasız götürür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.